Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok kolay, yeni başlayanların için de kolaylıkla yapılabilecek bir bandana modeliyle geldim. Gördüğünüz gibi çıtı pıtı yazın kullanımı için de hafif, rahat bir bandana modeli. Rengi yine ben tatlı bir soft sarı renkle ördüm. Koton ip kullandım arkadaşlar. Şimdi en son sırasına geldiğimde bıraktım. Son sırayı birlikte kenarlarını, kenar oyasını, bağcıklarını birlikte yapacağız. Başlangıç sırasını yine arttırmalı model olduğu için birkaç sıra sizlerle birlikte öreceğim. Sonrasında diğer aşamalarına geçeceğiz. Şöyle henüz ütü yapmadım. Gördüğünüz gibi açılma payı olacak. Ütülendiğinde de en son ütülü halini de zaten video kapanışında sizlerle birlikte ütülü halini de paylaşıyorum. Hemen malzeme bilgisini vererek bandanamızın modeline başlayalım. Yine kullandım. Şöyle elinizde olan koton iplerle örebilirsiniz. Rengim biraz ipim karıştı. Güzel tatlı bir sarı rengiyle bugünkü bandanamı öreceğim. Farklı renklerle güzel değişik modelleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Yine kullandığım tığ 2,5 milim, tüm bandamalarda neredeyse 2,5 milim tığ kullanıyorum. Bu şekilde başlangıç sıramız birçok bandana modelinde olduğu gibi şu kısımdan, tam uç kısımdan başlayarak artırmalı devam ediyoruz. Öncelikle sihirli halka yapacağım. Şöyle sihirli halkamı parmağıma bir kez doladıktan sonra içerisine alıyorum ipimi. 1 2 3 zincir çekiyorum ve aynı yuva içerisine, yani sihirli halkanın içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Çıkardım parmağımdan. Öncelikle çektiğimiz 3 zincirden sonra 2 tane ikili trabzanımız olacak. 3 zincirle birlikte trabzanlarımızı üçleyeceğiz. 1 2 zincir çektim. Sihirli halka içerisine yine 1 2 3 tane ikili trabzan, yine 2 zincir çekiyorum arada. Yine sihirli halka içine 1 2 ve 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde ortayı da ipimizi çekerek kapatıyoruz. Üçlü trabzanları 3 sefer tekrarlıyoruz. Aralarda şöyle tam yukarısında bakın karşılıklı ikişer zincirle oluşturduğumuz boşluklarımız olacak. 1 2 3 zincir çektim ve örgümü çevirdim. Şimdi ilk hemen önümüzdeki, yani sıradaki şu 2 zincirlik boşluğa su taşı modelimizi yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, yine 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Diğer 2 zincirlik su taşı modelimizin arasında olan 2 zincirlik boşluğa yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Trabzanlarımızı 2 seferde çıkıyoruz. 2 2'ye bakın. İpimi alıyorum. Önce 2 ilmek, sonra 2 ilmeği çıkararak bu şekilde kenar su taşı modellerimiz bu şekilde ilerleyecek. 3 zincir çektim. Geriye çevirdim örgümü. Bu salkım file bandana dediğim model gibi ilerleyecek, fakat aralarda gördüğünüz gibi şöyle minik yapraklarla bir görüntü oluşuyor. Çok güzel görünüyor. Daha dolu. Hemen 3 zincir çektim kenarda ve su taşı modelimizi yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, yine 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz bu aralarda. Hemen bu bir önceki sıradaki 5 zincirlik boşluğa bağlantı olarak buraya kapattık sık iğne ile. 5 zincir çektim, tekrar diğer taraftaki su taşı yolumuzun modelimizi örüyoruz, yan taraflarda olan. 3 trabzan yaptım, 2 zincir çektim. Yine
Bu 2 zincirlik boşluğa 3 trabzan daha yapıyorum. Bu yanlarda bu üçlü trabzanları 2 sefer tekrar ediyoruz. Aralarda 2 zincir çekiyoruz. Dönüşlerde de 3 zincir çektim ve geriye döndüm. Hemen yine 3 tane ikili trabzan. Örgüyü bilenler hızlı yavaşsa videomu telefonunuzun ayarlarından hızlandırabilirsiniz. Bilmeyenler için de hızlı geliyorsa bu video, yine aynı ayarlardan videoyu yavaşlatarak daha yavaş izleyebilirsiniz. Hemen bu arada 2 tane 5 zincirli oluşturduğumuz yuvamız var. Şimdi ilk modelimizi kuracağız. Şu kısmı göstermek istiyorum. Bir, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İlk 5 zincirlik şu boşluğa bağlantı noktasına bağladık ve burada hiç zincir çekmeden arkadaşlar bakın tam 5 zincir kenarda alt sırada bahsediyorum. Şu iki kez tekrarladığımız 5 zincirle yaptığımız bu boşluk tam orta bağlantı noktasına hiç zincir çekmeden şuraya 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyoruz tam dibine. Bu başta bu zincirlerin yarısı, yani bu taraftakinin yarısı ilk, bu taraftaki zincirimizin 5 zincirimizin yarısını da bakın buraya ekliyorum. Direkt sık iğne ile bu boşluğa 5 trabzan görünümünde oluyor. Yani şu boşluklarımızın yarısı da birer trabzan olarak kabul ediyoruz. Sadece aradaki şu tepeye 3 tane trabzan yaparak burada 5 trabzan görüntüsü elde ediyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektim. İlk modelimizi kurduk. Bu artırarak devam edecek bir bandana modeli artık. Şimdi hemen su taşı modelimizi örüyoruz. Kenardaki 3 trabzan, 2 zincir, yine aynı yere 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 3 zincir ile geriye döndüm. Tekrar ediyoruz yine. 3 trabzan, 2 zincir. Yine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Trabzanlarımızı 2 kez 2 seferde çıkıyoruz. İkili trabzan 1 2 3 4 5. Şimdi bu sıramızda, bir önceki sıramızda bu modelimizi oluşturduk. Bu sıramızda model oluşturmadan sadece file boşluğu yaparak devam edeceğiz. Hemen sıradaki boşluğa kapattım. 5 zincir çektim. Bakın 5 tane bu görünen trabzan olan kısmımızın 1 2 3. trabzana tam ortadaki trabzan tepesine bağladık 5 zincirle. 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradaki boşluğa 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen diğer taraftaki su taşı modelimizi örüyoruz. 2 3 2 zincir çekiyorum arada. 1 2 3 trabzan yaptık. Şimdi bu sırayı da sadece 4 tane file boşluğu oluşturduk. Döndüğümüzde yine 2 taneye çıkartacağız. Şu kısımlara birer tane yaparak şu 5 tane trabzan görünümlü modelimizden bu kısımlara yaparak bu sırada 2'ye çıkaracağız. Bir sıra file boşluğu, bir sıra modelimizi öreceğiz. Bu şekilde ilerleyecek. 3 zincir çektim, geriye çevirdim örgümü. Hemen buraları hızlı geçiyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 1 2 3 4 5 zincir çektik. İlk file boşluğumuzu oluşturduktan sonra bu hep böyle olacak. Model sıramızda bir tane file boşluğu oluşturuyoruz. Sonrasında bakın hiç zincir çekmeden zaten ilerlediğimiz şu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Bakın yan olarak bir de bu tarafa doğru eğim. Kenarlarda hep bir sıra file boşluğumuz ilerleyecek bu yol
düzgün bir şekilde şunu göstermek istiyorum. Bakın tam yan tarafına denk gelecek şu hizada. Hemen hiç zincir çekmiyorum. Bu aradaki tam şu tepe noktasına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 ikili trabzan yaptıktan sonra yine hiç zincir çekmeden sıradaki file boşluğuna tam ortasına sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu ortaya bir tane file boşluğu oluşturuyorum. Bakın bir tane araya koydum ve şimdi bu yan tarafından şu şekilde ilerleyeceği için bu diğer tarafına yine bir tane modelimizi kurarak yani iki kez bu modeli tekrarladık. Bu sırada arttırmamızı yaparak 3 tane ikili trabzan, sonrasında yanındaki file boşluğuna sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekerek burada bir tane file boşluğu yaptık ve burada sonunda da yine bir file boşluğunu yapıyoruz. Bu şekilde bu sırayı da tamamladık. Hemen hızlıca su taşı modelimizi örüyoruz. 2 zincir, 3 trabzan, 3 zincir çekiyorum ve geriye çevirdim örgümü. Bakın bir de 2'ye çıktı. Aslında şöyle file boşluğu olarak sayarsak her sırada bir tane arttırmamız oluyor. Şöyle pardon 2 file boşluğu arttırmamız bir taneydi. Bu sırada 2 oldu. 3 oldu. Bu sırada 4, şu modellerimizle birlikte sayarsak bu sırada 5 oldu. Artırarak ilerliyoruz modelimizi. Hemen su taşı modelimizi kuralım. 1-2 sıra daha ördüğümüzde zaten çok basit, çözmesi kolay bir model. Matematiğini, pratiğini siz de hemen kavrayacaksınız. Burada su taşı modelimizi kurduk. 5 zincir çekiyorum. Yine bu sırayı model sırasını bir önceki sırada yaptık. Bu sırayı direkt file boşlukları yaparak ilerleyeceğiz. Hemen sıradaki file boşluğuna bağladım. 5 zincir çektim. Bakın buradaki görünen 5 trabzan tam ortasına 3. trabzana, aslında biz ortada 3 tane yaptık ama şu kenardaki zincirlerimizi sayıyoruz. Şu bir önceki bir alt sıradaki zincirlerimiz de bu kenarlarda trabzan olarak görünüyor. Tam ortasına 3. trabzana biz batıyoruz. 5 zincir, hemen sıradaki boşluğa 5 zincir, tam ortasına, bu modelimizin tam ortasına, tepe noktasına kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir, sıradaki boşluğa 5 zincir çekiyoruz ve diğer taraftaki su taşı modelimizin ortasındaki boşluğa yine modelimizi oluşturuyoruz. Bakın 6'ya çıkardık. Şöyle şuradan sayarsak 1 2 3 4 5 6. 6. sıramız 6 tane file boşluğu. Bu şekilde ilerleyecek. 7. sıramızda 7 sıra file boşluğu. Sıra sayısı yani hani aklınızda olsun diye yandan kaç sıraysa burada ön tarafta da aynı sayıda olması gerekiyor file boşluklarının. Şimdi yine bir sıra daha göstereceğim modelimizi. 2 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. Aralarda ipim böyle dolaşıyor, o yüzden videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. İpimi düzeltip sonrasında yine geliyorum. O yüzden de kusura bakmayın. Şöyle geriye çevirdim. Yine 3 zincirle buraları hızlı geçiyorum. Su taşı modelimizi kuruyoruz. 2 zincir, tekrar 3 trabzan. 2 3. Şimdi bakın bir önceki sırada sade file boşluğu oluşturmuştuk. Bu sırada şimdi modelimizi 3'e çıkartacağız. Bir bu noktaya, bir bu noktaya, bir de şu noktaya yaparak 3 tane model oluşturacağız. 1 2 3 4 5 zincir çektim. İlk başta yine bir file boşluğu oluşturuyorum. Sonrasında hemen bir file boşluğu sonrası modelimi, önce ilk modelimi
3 trabzan yapıyoruz tam şu orta noktaya. Sonrasında hiç zincir çekmeden sıradaki file boşluğunun ortasına kapattım sık iğne ile. Yine arada bir tane 5 zincir çekerek bir file boşluğu oluşturdum. Şimdi bu bu modelimizi tam bunun hizasında olacak. Şu noktaya yapıyoruz. 1 2 3 tane trabzan yaptık. Sıradaki boşluğa kapattım. Bakın arkadaşlar, üçledik. Şimdi arada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir tane file boşluğu oluşturuyorum ve üçüncü modelimizi de hemen sıradaki tam bu orta noktaya, alt sırada 2 file boşluğunun birleştiği yere, şu kısma yapıyoruz. Yine zincir çekmeden sıradaki boşluğa kapattım. 1 2 3 4 5. Başta nasıl bir tane file boşluğu yaptıysak sonlarda da yine bir tane file boşluğumuz oluyor. Su taşı modelimizi yapıyoruz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 3 zincir çekiyoruz. Örgümü çevirdim. Bakın burada gördüğünüz gibi üçledik modelimizi. Şimdi bu sırayı yine file boşluğu olarak kapatacağız. Kaçıncı sıramız? 1 2 3 4 5 6 7 8. sıramızda 8 tane file boşluğumuz olacak. Şöyle su taşı modelimizi örüyoruz hızlıca. 3 1 2 zincir çektim arada. Yine 3 tane trabzan, 2 3 1 2 3 4 5. Bu sırada model kurmuyoruz. Sadece file boşluğu 5 zincirlik file boşluklarımızı oluşturuyoruz. 5 zincir çektim. Bakın yine tam orta trabzana kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradaki boşluğa 1 2 3 4 5 zincir, hemen modelimizin tam ortasına, tepe noktasına 5 zincir çektim. File boşluğuna 5 zincir çektim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradaki boşluk içine 3 4 5 zincir çektim ve bu taraftaki su taşı modelimizi yapıyoruz. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. sırada da 8 tane file boşluğu elde ettik. Son bir sıra daha modelimi göstereceğim arkadaşlar. Sonrasında ne kadar ördüğümü sizlere söyleyip oraya kadar öreceğiz. Siz yetişkin boy mu çocuk boy yapacaksanız sıra sayısını azaltacaksınız. Örnek veriyorum, ben 28 sıra yaptıysam bunu ya da 30 sıra, siz bunu 25-24 yaparak, sıra sayısında eksik yaparak, daha küçük ya da daha büyük istiyorsanız pantolon üzeri bağlayanlar, yani farklı yerlerde aksesuar olarak da kullanmak için de sayılarını yine, örnek veriyorum, ben 30 yaptım. Siz 35'e kadar bunu arttırmasını yapıp daha büyük elde edebilirsiniz. Şimdi su taşı yolumuzu yaptık. 1 2 3 4 5 zincir çektim. İlk boşluğumu yapıyorum. Başta ve sonda bir file boşluğu muhakkak oluşturuyoruz. Sonrasında hiç zincir çekmedim. Bakın tam şu ortada birleşme noktasına 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine zincir çekmiyorum. Sıradaki boşluk içerisine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sıradaki boşluğa arada bir tane file boşluğu muhakkak yapıyoruz. Sonra zincir çekmeden tam bu ortada birleşme noktasına 3 tane ikili trabzan ve yine zincir çekmeden sıradaki boşluğa kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir tane file boşluğu oluşturuyorum. Bakın bu aralarda muhakkak bir file boşluğu, bir model şeklinde ilerleyecek.
Hemen sıradaki modelime 3 tane trabzan örüyorum. İpimi düzelteceğim. Evet. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir file boşluğu oluşturuyorum. Yine zincir çekmeden tam bu orta noktasına 3 trabzan yapıyoruz. Yine zincir çekmeden son file boşluğuna kapattım, birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5. En sondaki sıradaki file boşluğumu da yapıyorum ve bu şekilde su taşı modelimizi de yaparak bu sırayı da tamamlıyoruz. Toplamda kaç sıra yaptığımız sizlerle paylaşacağım. Her geri dönüşlerde 3 zincirle geri dönüyoruz arkadaşlar. Bakın düz tarafı örgümün kaç sıra yapmışız? 1, 2, 3, 4 model sırası yaptık. Hep böyle artırmalı olacak. Şu kenar kısımları hep zaten model sıramızda da gördüğünüz gibi bir file boşluğu başta, bir file boşluğu sonda hep olacak birer tane. Aralarda da yine birer tane file boşluğu. Her sırada aklınız karışmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra örmüşüz. 10. sırada burası tamamen file boşluğu. 10 tane file boşluğumuz olacak. 11. sırada yine model sayımız, bakın burada 1, 2, 3, 4'tü, 5'e çıkartacağız. Model sayımızda her iki sırada bir artacak. Bir de sonraki bir sıra sonra 2'ye çıkarttık. Bir sıra sonra 3'e, bir sıra sonra 4'e. Bir sıra file boşluğu, bir sıra model sırası olacak arkadaşlar. Bu şekilde ilerletelim bandanamızı. Çok kolay bir model. Şimdi ben kaç sıra yaptığımı sizlerle, bunu ütülenmemiş hali arkadaşlar. Bir de bunu ütüleyip daha da güzel bir görüntüsü olacak. Açılma payını ben size en sonki bu bandana videolarımda göstermiştim. Ütülü ütüsüz santim ölçüleriyle birlikte bakabilirsiniz. Hatta bundan bir önceki bandana modeliydi sanırım. Ölçülerini ütülü ütüsüz 2-3 santim en az fark ediyor. Yani örnek veriyorum, şu tam şu üst kısmı en olarak, örnek veriyorum 46 santimse şu anki hali, ütüledikten sonra burası 49 santime kadar çıkabiliyor. Yani 2-3 santim daha genişlik her açıdan, hem boydan hem enden hem yandan genişliyor. Güzelce ütü yaptığımız sürece buharlı güzel böyle elimizle düzelterek şöyle ütüyü de hem açarak elimizle açtıkça da ütüyü şöyle formunu düzelterek bandanamızı ütüleyeceğiz. Bu şekilde kaç sıra yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Toplamda 30 sıra yapmışım. 30 sıra yetişkin boy için ideal. Sadece en son sırayı birlikte öreceğiz. Şu kısmı tamamen model olarak ben trabzanla çalışacağım. Sonrasında da sık iğne, kenar oyası, bağcıkları derken bandanamızı tamamlayacağız. Şimdi siz de 30 sıra istediğiniz tabii ki boyutta yapacaksanız o şekilde yapın. Ama şu en son sıramızı file boşluğu olarak tamamlayalım arkadaşlar. Yani file boşluğumuzu yapalım en son sırada. Sonrasının, çünkü sonra ben sadece şu modeli çalışacağım en son baş çevresine, baş üzerine gelen kısma, şu düz olan kısmına daha güzel bir farklı olsun diye ben böyle çalıştım. Siz dilerseniz bu şekilde sade sık iğne ile de bırakabilirsiniz. Şimdi 30 sıra örüyoruz. Dediğim gibi en son sıramı ben file boşluğu olarak bıraktım. Şimdi sizler de ekran arkasında bandananızı büyüterek örelim. Sonrasında yine sonraki aşamalarda birlikte devam edelim. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyorduk? Şöyle file boşluğunu demiştim sizlere, bıraktım ve su taşı örgümü yapıp geriye çevirdim. Toplamda 30 sıraydı. Bu 31. sıram olacak benim. Hemen ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İlk file boşluğumu her zaman bırakıyorum. Şu kenar kısmı aynı hizada, görüntü bozulmasın diye. Yine zincir çekmeden şurada bir alt sıramız file boşluğumuzdu. Ben burayı komple bu modeli yaparak ön sırayı kapatıp sonra en sonda yine sık iğne yapacağım.
Yine sıradaki kısma kapatıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Sıradaki birleşme noktasına yine 1 2 3 zincir 3 trabzan pardon yapıyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa kapatıyorum. Yine zincir çekmiyorum. 1 2 3 trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa kapattım. Hem önü daha böyle düz görüntüsü oluyor bir sırada sık iğne ile, hem de farklılık olsun diye bu şekilde bitirmek istedim ben. Dediğim gibi siz file boşluğu olarak da tamam bırakabilirsiniz. Aynı şekilde sadece bir sıra sık iğne yaparak sonuna kadar bandanamı bu şekilde diğer başa kadar öreceğim arkadaşlar. 3 trabzan, sıradaki boşluğa kapatıyorum. Hemen şurada benim ipim düğüm atmıştım yarım kaldığı için. Şöyle bakın, bunu arkada gizliyorum. Sıradaki noktaya 3 tane trabzan ve sıradaki file noktasına kapatıyorum, tam ortasına. Yine hiç zincir çekmiyoruz. Sadece trabzan yapıyoruz. Üçer tane, bir de file boşluklarına kapatıyoruz. Bundan başka hiçbir işlem yok. Zincir falan çekmeden ilerliyoruz bu sıramızı. 3 trabzan yaptım. Şöyle sıradaki boşluğa kapattım. Bu şekilde en son sırayı arkadaşlar ben böyle tamamlayacağım. Sonuna kadar geliyoruz. Şu başa kadar buradaki bağcığımızı yapıp sonrasında kenar oyasını, sonra geleceğiz tekrar buradaki bağcıkla en son sırayı isterseniz bu şekilde bırakın, onu bakacağız birlikte örelim. İsterseniz de ben bir sırada sık iğne örmeyi düşünüyorum şu üst kısma. Yine buraya kadar sade ön kısmını bandanamızı tamamlayacağız. Şimdi ki yapmanız gereken şu kısma kadar gelelim, aynı ördüğüm şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın şöyle komple kenarlarını geldim buraya kadar modeli örerek en sonunda yine 5 zincir çekerek bir file noktası, yani file boşluğu oluşturuyoruz. Başta nasıl yaptıysak burada da bunu bu şekilde devam ettiriyoruz. Hemen ne yapıyorum? 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Şimdi kenar oyasına geçeceğiz. Bağcıklarını yine sonraki şu bir tur şurayı sık iğne yaptığımda yapacağım bağcıklarımı. Dilerseniz siz burayı eğer şimdi hani bir sıra sık iğne yapmak istemezseniz bağcığın bir tanesini şu aşamada yapabilirsiniz. Kenar oyasına geçtiğimde şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Boncuk kullanacağım ben. Tahta renkli boncuklar. Bunu başta söylemememin nedeni, dilerseniz siz boncuksuz yapabilirsiniz. Hani bu şekilde. Ama şöyle bunu ben ilk başta ipe geçirip bu boncukları başladım. Çok zor oldu. Sürekli şöyle çektirmek zorunda kaldım. Şöyle şu kadar bir boncuğu çektirmek zorunda kaldım arkadaşlar. İpi inceltiyor. O yüzden de sizler şu aşamada ipinizi kesip boncuklarınızı dizerseniz daha kolay olacaktır. Yani bandananızı tamamlayıp şu kenar oyasına geçtiğimiz aşamada ipinizi kesip dizin. Tekrar hiçbir sıkıntı olmuyor. Arada zaten düğüm attığımı gizleniyor. Bakın ben burada bir tane zaten gizlemişim. Bakın hiçbir belirginliği yok. Şu aralarda ördüğünüzde iplerin ters tarafından gizleyebilirsiniz. Şimdi kenar oyalarında da ben boncuk kullanacağım. Şöyle üçerli boncuklar kullanıp minik böyle çiçekler görüntüsü olsun, daha böyle renkli, yaza uygun, bir de farklılık olsun dedim. Siz yine boncuksuz bunu yapabilirsiniz, farklı bir oyayla örebilirsiniz modelin kenarlarını. Boncuk kullandım ben. Boncuklarımı da şöyle üçerli kullanacağım her bir yani çiçek için dala üçerli kullanacağım. Yaklaşık buna 100 adet ben boncuk dizdim arkadaşlar. Yine renk sırasına göre ben, siz karışık da dizebilirsiniz. Boncuklarımı dizmiştim ilk başta. Çok zor ördüğüm için size bunu başta söylemedim. O yüzden tam şu aşamada keserek ipinizi, boncuklarınızı dizin. Tuhafiyelerde renkli tahta boncuk olarak rahatlıkla bulabileceğiniz her tuhafiyede bulabilirsiniz bu tahta boncukları. Siz renksiz de kullanabilirsiniz kenarlarına. Sade büyük tahta boncuklarla da bunun kenarlarını aynı şekilde yapabilirsiniz. Birer tane koyarak her salkıma, her yaprağa.
Bu şekilde hemen başlıyorum. Bunu belirtmek istedim. O yüzden de ilk başta söylemedim. Çünkü ben çok zorlandım. Sürekli hem örüp hem bu boncukları bakın çektirmek, bu bandananın bitene kadar ben bu şekilde bunları çektirerek sürekli elimle ipimi aldım ve üstelik ip de inceltiyor. O yüzden de siz bu aşamada dizerseniz daha iyi olacak. Şimdi şöyle 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. 3 boncuk alıyorum. Boncuklarımı şöyle kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bu iki boncuk arasına hemen sık iğne ile geçiş yaptım. 4 zincir çektim. Diğer iki boncuk arasına sık iğne ile geçiş yaptım. 4 zincir çektim. En son boncuğun tam şu dibine de bir sık iğne yapıyorum ve burada 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip hemen sıradaki şu kenardaki 3 zincirlik boşluklara atlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde minik yapraklar oluşturacağım. Çünkü kenar oyasını şöyle renk katsın diye böyle bir oyayı tercih ettim. 3 4 5 6 7 zincir çektim. Yine 3 tane boncuk alacağım. Size daha kısa olsun istiyorsanız 6 zincirle de yapabilirsiniz. Yine şöyle kapattım. 4 zincir çektim. Sıradaki bakın hemen 2 boncuk ortasında şöyle sık iğne ile kapattım. 4 zincir çektim. Diğer iki boncuğun arasına geçiş yaptım. 4 zincir çektim. En son boncuğumun kenarını da yine kapatıyorum. 4 5 6 7 zincirle burada diğer su taşı modelimizin kenar kısmına geçtim. Böyle çiçekler oluşturacağım arkadaşlar. Kenar oyasını ben bu şekilde yaparak ilerleyeceğim. Her bir su taşı modelimizin kenarına yapıyoruz. Bir tane daha göstereceğim. Sonrasında birlikte yine ilerleyeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir, 3 boncuk alıyorum. Şöyle her çiçekte aynı renkler denk gelmiyor. O yüzden karışık dizebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Boncuklarınızı sade tek renkte kullanabilirsiniz. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 boncuk arasına sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 boncuk arasına sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 zincirle ince boncuklarla yapabilirsiniz. Dilediğiniz elinizde ne hangi boncuk varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 7 zincir çekiyorum ve hemen sıradaki bu 3 zincirlik boşluğa kapattım. Şimdi kenar oyamızı bu şekilde ilerleterek tam köşe noktasına kadar inelim arkadaşlar. Bakın çok tatlı cıvıl cıvıl duruyor. Şöyle şu kısma kadar gelelim. Aynısını yapacağız yine ama yine orada ben sizlerle birlikte yine öreceğim. Sonrasında da tamamını örüp bağcık kısımlarına geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Kenarlarını ördüm ve geldim yine bu noktaya. Tam şu uç noktasına da 3 boncukla bir tane şöyle ekledim. Eklediğim yeri görün. 2 3 4 5 6 7 bir 8 zincir çekeceğim. Burada bir tık daha uzun olsun diye aynı yine 2 3 4 zincirle yine işlemi yapıyoruz. Burada da 1 2 3 4 şu aralarına batarak sık iğne ile 4 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir, sade bir tane zincir fazla çektik ve hemen şu noktaya bağlıyorum. Burada da arkadaşlar tam uç noktası. Şimdi yine buradan yukarıya doğru aynı şekilde 7 zincirle kenar oyamızı örüyoruz ve
bağcık kısmına tamamlayacağız. Sonrasında sona doğru yaklaşacağız. Evet arkadaşlar, sonuna kadar yaptık. Oyamızı son bağlantı noktamıza bağlayıp burada hemen bir sık iğne daha yapıyorum bu boşluğa. Burada 3 trabzanımız vardı. Üçünün üzerine trabzan, sonrasında tam tepedeki şu boşluğa, kusura bakmayın, şu boşluğa hemen geçiş yaptık bir sık iğne ile. Şimdi burada bir bağcık oluşturacağız. Toplamda 60 zincir çekelim. 60 tane zincirimizi çekiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi 60 zincirimi çektim. Şöyle hemen şu 3 boncuğumuzu alıyoruz. Yine aynısını yapacağım. Burada bir çiçek oluşturacağım. Kenardaki gibi 4 zincirle araya geçiş yaptım. 4 zincirle, bol olmasında da hiçbir sıkıntı yok. 4'er zincirle 3 kez bunu tekrar ettim. Bakın. Şimdi hemen sıradaki zincir içerisine her zincire bir kaydırma ilmeği yaparak sona kadar devam edelim. Bu şekilde komple zincir üzerine kaydırma ilmeği yapıyoruz. Bunu yapalım, inelim aşağıya kadar. Evet arkadaşlar, sonuna kadar kaydırma ilmeği ile geldim ve bu boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yine 3 trabzan tepesine sık iğne, kenarlarına. Şimdi geçiş yaptık üst tarafına. Şu 5 zincirlik yuvaya 4 tane sık iğne yaptım ilk etapta. Bakın arkadaşlar, şöyle 1 2 3 4. Burada zaten belli, her zincir tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Görünen her zincir tepesine. Bu aradaki 3 trabzan tepesi, bu da tam bağlantı noktamızın olduğu yer. Arada 3 trabzan tepesine sık iğnelerimi yaptım. Tam bağlantı noktasının olduğu yer. Yani şu kısımlara sadece görünen zincir, yani trabzan tepelerine yaparak ilerliyoruz. Bu sırayı ben bir sıra sık iğne yapacağım. Diğer tarafa geçtiğimde yine bağcık yapacağımız noktaya kadar örelim arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyelim. Sık iğnemizi yapalım şu kısma kadar. Evet arkadaşlar, bakın bu sırayı komple ördüm sık iğne ile. Yine buradaki 5 zincirlik boşluğa 4 sık iğne, 3 trabzan üzerine sık iğne ve 2 zincirlik boşluğa 1 sık iğne ile geldim. Hemen burada yine 60 zincir çekerek diğer bağcığımızı yapıyoruz. 3 boncukla buradaki bağcığımızın aynısını buraya da yapıp sonrasında şu kısma kapatıyoruz. Ve 3 trabzan üzerine yine 3 sık iğne ile tam şu dip noktada bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi bağcığımızı yapalım. 60 zincir çekiyoruz. Yine 3 boncuğumuzu koyup aynı yaptığımız, oluşturduğumuz şekle kaydırma ilmeği ile sonuna kadar gelelim. Evet, sonuna kadar yaptım. Bakın bu boşluğa bir tane sık iğne ve bu 3 trabzan üzerine de yine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Çünkü diğer tarafta yaptık. Aynı görüntü olsun diye hemen dip noktasına bir kaydırma ilmeği ile ipimi kesiyorum ve bir ütü yapıp bunu arkadaşlar, iplerimizi temizleyelim. Ütümü yapıp kapanış için videomun en sonunda sizlerle birlikte olalım. Evet arkadaşlar, bakın ütü yaptım ve geldim. Şöyle size gösterdiğim gibi elinizle çeke çeke, yani böyle düzelte düzelte bunu güzelce ütüleyip bu şekilde görüntüsünü oluşturabilirsiniz. Hiçbir tülbent veya bir bez koymadan ütüledim arkadaşlar. Ahşap boncuklara da hiç kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Gayet çok şık bir bandana modeli elde ettik.
Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hemen yine kapatmadan unutmadan ölçüsünü de sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın bağcıksız şu şekilde baş çevresi toplamda 56 santim, yani rahat rahat ekrana sığmadığı için şöyle 56 santim boyunda oldu bu kısım, yani yetişkin boy için. Yine şöyle göstermek istiyorum, bakın şu kısımdan, yani kenar oyalarını saymadan 27-28 santim, yan taraftan da ölçelim. Yandan da 39-40 santim uzunluğunda yine bir bandana oldu. Çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Şöyle yazın farklı renklerle de, yine bu renkli boncuklarla, farklı renkli boncuklarla da, incilerle çok güzel modeller yapabilirsiniz. Kenar oyasını dediğim gibi siz dilediğiniz renkte de yapabilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abonelik ücretsiz. Abone olarak bildirim butonuna, zil görseline basarak bildirimlerinizi açıp çektiğim videolardan da ilk siz haberdar olmak istiyorsanız bildirimlerinizi de açabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi de eksik etmezseniz, bana destek olursanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.